2000 yılında Yale Üniversitesi'nde yapılan mezuniyet törenine davet edilen Oracle bilgisayar şirketinin kurucusu ve genel müdürü Larry Ellison'ın şaşırtıcı ve hatta şok edici konuşması günlerce tartışıldı. Ancak konuşmanın içeriğine baktığımızda aynı zamanda düşündürücü olduğunu da görürüz. Yale Üniversitesi mezunları, daha önce böyle bir giriş görmediğiniz için özür dilerim. Ama benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Lütfen etrafınıza iyi bakın. Solunuzdaki sınıf arkadaşınıza bir bakın. Sonra sağınızdaki sınıf arkadaşınıza bir bakın. Ve şimdi şunu aklınıza koyun. Bundan 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra, hatta 30 yıl sonra solumuzdaki kişi hiçbir şeyi başaramamış olacak. Sağınızdaki kişi de aslında hiçbir şey başaramamış olacak. Ve sen ortadaki ne bekliyorsun? Sen de başaramayacaksın. Aslında bugün şöyle bir etrafıma baktığımda parlak gelecek için yüzlerce umut ışığı göremiyorum. Yüzlerce değişik endüstride liderliği ele alacak kişiler de göremiyorum. Görebildiğim tek şey, geleceği başarısızlıktan başka bir şey olmayacak yüzlerce insan, o kadar. Sinirlendiniz. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben Lawrence Larry Ellison. Üniversite terkim. Kim oluyorum da bu yetkiyi nereden alıyorum ki ülkenin en prestijli yüksek öğrenim kurumunun bu yılki mezunlarına böyle şeyler söyleyebiliyorum. Bu yetkiyi nereden aldığımı söyleyeyim. Çünkü ben üniversite terk ve dünyanın en zengin ikinci adamıyım. Siz değilsiniz. Çünkü Bill Gates, o da üniversite terk ve dünyanın şimdilik en zengin adamı. Siz değilsiniz. Çünkü Paul Allen, o da üniversite terk ve dünyanın en zengin üçüncü adamı. Siz değilsiniz. Başka örnekler de var. Mesela Michael Dell. O listede 9 numarada ve yukarı doğru hızla tırmanıyor. O da üniversite terk ve siz o listede hala yoksunuz. Şimdi çok kızdınız. Bu anlaşılabilir bir şey. O halde biraz da egolarınızı okşamama izin verin. Pek çoğunuz burada 4 ya da 5 yıl eğitim gördünüz. Önümüzdeki yıllar için epey bir eğitim aldınız ve bilmeniz gereken pek çok şeyi öğrendiniz. İyi çalışma alışkanlıkları edindiniz. Burada size o önünüzdeki yıllar boyunca yardımcı olacak bir sürü insan tanıdınız. Onlarla bağlantı kurdunuz ve hayat boyunca yanınızdan ayrılmayacak bir kelimeyle güçlü bir ilişkiniz oldu burada. Terapi. Bunların hepsi güzel şeyler. Ama gerçekte o kurduğunuz arkadaşlık bağlantılarına fena halde ihtiyacınız olacak. O çalışma alışkanlığına ve terapiye de ihtiyaç duyacaksınız. Hem de hayatınız boyunca. İhtiyacınız olacak çünkü üniversiteyi terk etmediniz. Dolayısıyla asla dünyanın en zengin insanları arasına katılamayacaksınız. Elbette belki de listeye 10. ya da 11. sıradan Microsoft yöneticisi Steve Ballmer gibi girebilirsiniz. Ama herhalde onun da kimin için çalıştığını söylememe gerek yok, değil mi? Sadece kayda geçsin diye söylüyorum. O da zaten master sınıfından terk. Biraz geç kalmış anlayacağınız. Son olarak herhalde bazılarınız ya da umarım bu konuşmadan sonra çoğunuz kendi kendinize soruyorsunuz. Yapabileceğim bir şey var mı? Bir umudum var mı? Maalesef hayır. Çok geç kaldınız. İçinize çok şey dolduruldu. Siz onlara bakıp çok şey bildiğinizi sanıyorsunuz. Artık 19 yaşında değilsiniz. Evet, şimdi gerçekten çok kızdınız. Bu anlaşılabilir bir şey. Belki de şu an size bir umut ışığı vermemin, bir çıkış yolu göstermemin tam zamanıdır. Hayır. 2000 mezunları size değil, siz kaybettiniz. Sizi yılda 200.000 dolarlık komik maaş çeklerinizle baş başa bırakıyorum. Üstelik o maaş çekinin üstünde sizden birkaç yıl önce okulu terk etmiş birinin imzasını olacağını söyleyerek. Öğütlerim size değil, daha alt sınıfta okuyanlara. Size söylüyorum. Hemen ayrılın. Daha güçlü söyleyemem. Ayrılın. Hemen toplayın eşyalarınızı ve fikirlerinizi ve bir daha geri dönmeyin. Terk edin. Her şeye yeniden başlayın. Size söyleyebileceğim tek şey, o başınızdaki kepler ve kıyafetin sizi aynen şu güvenlik görevlilerinin beni kürsüden aşağı çektiği gibi aşağı çektiği derken devamında kürsüden indirilir. Ama herhalde bitirmesine gerek yok. Herkes ne demek istediğini anlamıştır. Peki ya sen? Bu adamın yaptığından ne çıkardın? Okulu mu bırakmayı? Okumanın saçma olduğunu mu? Yoksa faydasız olanın okul değil de doğru bir şekilde almadığın eğitim mi? Acaba eğitim dediğimiz şey okuldan mezun olduktan sonra mı başlıyor? Mümin Sekman'ın dediği gibi okul hayatı bitince hayat okulu mu başlıyor? Ne dersin? Sağlıkla, muhabbetle kal.